Hurriler, M.Ö. 16. yüzyılın sonlarına doğru Kuzeybatı Mezopotamya, bugünkü Mardin civarına gelen İndo-Ari kökenli olan savaşçı ve yönetici bir sınıfla bir devlet örgütü haline gelmişlerdir. Bu devlete ise resmi bir ad olarak Mitanni Devleti denilmiştir. Bu videomuzda Mitanni Devleti'ne derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Milattan önce 3000 yılın son çeyreğinden itibaren eski Doğu dünyasının en eski yazılı kayıtlarında Hurriler adıyla anılan bir halk grubundan bahsedilmeye başlanır. Hurrilerin asıl ana yurtlarının neresi olduğu sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Bazı bilim insanları Transkafkasya'daki Kura-Aras bölgesini önerirken, diğer bir kısım bilim insanları da onların ana yurdunun Doğu Anadolu olduğunu öne sürerler. Fakat onların ana yurdu neresi olursa olsun hem yerleştikleri bölgelerde hem de temasa geldikleri bölgelerde siyasi, askeri ve kültürel bağlamda derin tesirler bırakmışlardır. Onların mütecaviz ve yayılmacı bir halk oldukları, Hurri isimlerinin ve Hurri kültür unsurlarının Kuzey Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir alana yayılmasıyla da tasdik edilmiştir. Ancak bu kavim, Milattan önce 2000 yıl ortalarından itibaren siyaseten pasifize olmuş görünmektedir. Bunun en önemli nedeni Hurrilerin yaşadığı bölgelerin son derece savaşçı bir kavim olan Mitanniler tarafından istila edilmesidir. Hint-Avrupa kökenli bir kavim oldukları anlaşılan Mitanniler, kendilerine has savaş arabalarıyla kısa sürede girdikleri bölgelerde egemenlik tesis etmişler ve bugünkü Gap bölgesi merkez olmak üzere güçlü bir devlet kurmuşlardır. Aslında bu devlet bir ortaklığa dayanmaktadır. Bu ortak yapımda idare edilen geniş halk kitlelerini Hurriler oluştururken, idare eden ince elit tabakayı Hint-Avrupa kökenli Mitanniler oluşturmaktadır. Hurri-Mitanni ortaklığına dayanan bu devlet, M.Ö. 15. yüzyıl ortalarından M.Ö. 14. yüzyıl ortalarına kadar eski Yakın Doğu'nun en güçlü siyasi yapılarından biri olarak kabul edilmiştir. M.Ö. 14. yüzyıl ortalarında Hititler tarafından yıkılan ve Hititlere bağlı tampon bir devlet haline getirilen Mitanni Devleti, M.Ö. 1200'lerde cereyan eden Ege göçlerine kadar siyasi varlığını devam ettirmiştir. Hurriler veya Hurri Devleti, M.Ö. 1000 yıldan itibaren Sümer, Akkad, Hitit, Ugarit ve Mısır kaynaklarında hakkında bilgiler bulunan Mezopotamya ve Yukarı Dicle bölgelerinde hüküm süren, M.Ö. 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Kürt kavmi ve devletidir. Erken Tunç Çağı'na ait Doğu Anadolu bölgesindeki kültür yerleşimlerinden olan Karaz kültüründe ve Suriye'de bulunan çanak çömlek türlerinin Hurrilere ait olduğu kabul edilmektedir. Hurrilerle ilgili Akkad dönemi belgelerinden M.Ö. 3000 yılın sonlarında Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Mezopotamya'da yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bir müddet Akkad hakimiyetine giren ve Akkadça yazı dilini kullanan Hurriler, Akkadların yıkılmasından sonra bağımsızlığına kavuşmuşlar, bir takım beylikler kurmaya çalışmışlardır. Ancak Sümerlerin 3. Ur Hanedanı zamanında Şulgi'nin bölgeye hakim olması sonucu Hurriler bağımsızlığını yeniden yitirmişlerdir. Mari'de bulunan mektuplarda Hurri kökenli bir topluluk olan Turukkilerin yiyecek maddeleri yağmaladıkları yazılmıştır. Kayseri yakınlarında bulunan Kültepe'de bulunan çivili yazılı belgelerde çok sayıda Hurrice belgeye rastlanmıştır. Bu belgelerde Hurrice sözcükler bulunması, bu dönemde Hurrilerin Orta Anadolu'ya kadar etkisini sürdürdüğünü göstermektedir. Babil kaynaklarında Hitit kralı 1. Murşili'nin Babil seferinin dönüşünde Hurrilerle savaştığı yazmaktadır. Artan nüfusun bir sonucu olarak M.Ö. 2500'lerde bölgedeki ortakların yetersiz kalması nedeniyle güney yönünde yayılma göstermişlerdir. Bu göçler iki ana hat üzerinden Urmiye Gölü çevresinden Mezopotamya ve Elazığ, Malatya üzerinden Kuzey Suriye ve Filistin'e olmuştur. Hurri tarihinin
Milattan önce 1550'den öncesi tamamen karanlık bir dönemdir. Hurrilerin Kuzey Mezopotamya ve Suriye'ye ne zaman ve hangi göç yollarından geldikleri hala tam olarak bilinmemektedir. Hurri kralından bahseden, şimdiye kadar en eski belge ise Akkad kralı Naramsin'in dönemine tarihlendirilmektedir. Bu belgeden adı geçen Akkad kralının Azuhinnum kentinde Hurri kralı Tahişatili'yi esir aldığı öğrenilmektedir. Hurriler daha sonraki yıllarda M.Ö. 2200'de bugün Kuzey Suriye'deki Tel Mozan'la eşitlenmek istenen, Hitit çivi yazılı metinlerinde ise Tanrı Kumarbin'in kutsal şehri olarak bilinen Urkiş'te artık güçlü bir devlet kurmuşlardır. Atalşen ve Tişatal ise bu devletin krallarıdır. Ancak Atalşen aynı zamanda Habur bölgesinde olduğu düşünülen Navar şehrinin de kralıdır. Louvre Müzesi'nde sergilenen ve Akkad dilinde kaleme alınmış olan Kral Atalşen'e ait bronz bir tabletten adı geçen kralın Tanrı Nergal için bir tapınak yaptırdığı öğrenilmektedir. Atalşen kendisini Satarmat adlı bir kralın oğlu olarak tanıtmaktadır. Urkiş'in bir başka kralı olan Tişatal'a ait bir belge ise bugün Louvre Müzesi'nde sergilenen bronzdan bir aslanın iki pençesi arasında duran tablettir. Tişatal bu belgede Tanrı Nergal'a bir tapınak inşa ettiğini anlatmakta ve kendisini de Urkes Ednan'ı yani Urkes kralı beyi olarak tanıtmaktadır. Burada hemen belirtmek gerekir ki bu belgenin en önemli özelliği kullanılan dilin Hurrice olmasıdır. Bu nedenle bu belge Hurri dilinde kaleme alınmış en eski belge olarak bilinmektedir. Bir diğer Tunç Aslan ise Metropolitan Müzesi'nde sergilenmektedir. Ancak ne yazık ki tableti ele geçmemiştir. Aynı krala ait olduğu düşünülen bir mühürde ise Karahar Kralı Tişatal yazısı vardır. Mitanni kralları dil olarak Hurrice'yi benimsemişlerdir. Bu krallar Sanskritçe adlarının yanında Hurrice adlar da taşımışlardır. Ayrıca Indra, Varuna ve Mitra gibi Hint tanrıları üzerine de yemin etmişlerdir. Başkenti Vaşukanni olan Mitanni devleti, güçlü olduğu sırada Fırat'ın batısında etkin olmaya başlamış, böylece Mısır, Hitit ile birlikte dönemin siyaset sahnesinde üçüncü büyük güç olmuştur. Mitannilerin M.Ö. 16. yüzyılda Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'ye olan göçleri vardır. Bu göçler Hurrilerin yaşadıkları yerlere olduğundan Hurriler batıya doğru kaymışlardır. Bu kaymalar sonucu Hititlerle mücadeleler başlamıştır. Bazı Hurri kabileleri ise Mitanni egemenliğini kabul ederek onların yeni bir devlet kurmalarına yardım etmiştir. Mitannilerin ikinci göçüyle birlikte yine batıya kayma olmuş ve Hurriler Hitit denetimindeki Çukurova bölgesini ele geçirerek burada Kizzuvatna devletini kurmuşlardır. 1. Murşili'nin ölümünden sonra Hititler uzun süren bir taht kavgasına başlamışlardır. Bu durumdan yararlanan Hurriler Hattuşaş'a kadar ilerlemiştir. Burada kraliçe ve çocuklarını esir almışlardır. Hitit kralı 1. Zidan Tazaman'ın da Hititler bu devleti tanımış ve Kral Pilya ile barış anlaşması yapmıştır. Mitanniler, Kizzuvatna dışında yaşayan Hurrilerin önemli bir kısmını hakimiyeti altına alarak toprakları bugünkü Kerkük bölgesinden Akdeniz'e kadar uzanan bir devlet kurmuşlardır. Türkiye-Suriye sınırına yakın bir yerde Rasuleyn civarında olduğu kabul edilen Vaşuganni şehrini başkent yapmışlardı. Hurri Mitanni devletinin nüfusunun çoğunluğunu Hurriler oluşturmaktaydı. Devlet soyluları Hurrice isimler kullanmaktaydı. Mitanni kralı Tuşratta'nın Mısır firavununa gönderilen ve Amarna'da bulunan mektupların çivi yazısı kullanılarak Hurrice yazılması, Tuşratta'nın Akkadça yazılmış diğer mektuplarda karşılığı bilinmeyen kelimeler için Hurrice kullanılması ve Tuşratta'nın bazen kendinden Hurri kralı olarak bahsetmesi, Mitanni devletinin resmi dilinin Hurrice olduğunu göstermektedir. Ayrıca Mısırlılarla yapılan yazışmalarda Hurri Mitanni devletinin Hititlilere karşı başarılar kazanıldığı öğrenilmektedir.
Hurri dini, Yakın Doğu'nun bronz çağı halkı olan Hurrilerin çok tanrılı diniydi. Bu insanlar geniş bir alana yerleştiler. Bu nedenle aralarında özellikle Nuzi ve Arapa çevresindeki Doğu Hurriyalılar ile Suriye ve Anadolu'daki Batı Hurrileri arasında farklılıklar vardı. Milattan önce 14. yüzyıldan itibaren Hurri dininin Hitit dini üzerinde güçlü bir etkisi olmuştur ve Hurri Panteonu Yazlıkaya'daki önemli Hitit tapınağında 13. yüzyıl kaya kabartmalarında tasvir edilmiştir. Hurri dinine ve bölgesel farklılıklarına dair pek çok kanıt var. En eski kanıt Ukreş'ten geliyor ve M.Ö. 3000 yılına tarihleniyor. En zengin kaynaklar arasında kısmen Hurri dilinde metinlerden ve kısmen de Hitit diline çevrilmiş Hurri eserlerinden oluşan Hitit başkenti Hattuşa'nın Hitit arşivlerinden elde edilen materyaller bulunmaktadır. Ugarit alfabesiyle yazılmış ve çoğunlukla tanrı listeleri olan birkaç Hurri ritüel metni Ugarit'ten günümüze ulaşmıştır. Mitanni kralı Tuşratta'dan gelen Amarna mektupları ve anlaşma belgeleri, Mitanniler arasında uygulanan Hurrilerden etkilenen din hakkında kanıtlar sağlıyor. Emar, Mari ve Alalak gibi tek tek Suriye şehirlerinin arşivleri de Hurri metinleri içeriyor. Doğu Hurrilerden gelen kanıtlar çok farklı ve metinler yalnızca sivil panteonlara kanıt sağlıyor. Hurrililer başta Mezopotamya ve Suriye olmak üzere farklı kültürlerden gelen çok sayıda tanrıya tapıyorlardı. Zamanla birçok tanrı Mezopotamya ve Suriye tanrılarıyla birleştirildi. Örneğin Sauska Ninevehli İnanna ile Tessup Aleppo ile özdeşleştirilmiştir. Kusuh ile ay tanrısı Sim ve güneş tanrısı Simige ile Samassippar arasında bu senkretizm, Batı Hurriler arasında Tessup'un eşi olarak Suriyeli Hebat, ay tanrısının karısı olarak Nikkal ve güneş tanrısının karısı olarak Aya gibi tanrıların yerli ortaklarını da içerdi. Hurrililerin baş tanrısı hava tanrısı Tessup'tu. Tüm Hurrilileri ayrıca aşk ve savaş tanrısı Sauska'ya, bereket tanrısı Kumarbi'ye, ay tanrısı Kusuh'ya ve güneş tanrısı Simige'ye taptılar. Sadece Batı Hurrililer Hebat'a ve Suriye kökenli oğlu Sarrum'a taptılar. Diğer önemli tanrılar, ana tanrıçalar Hudena, Hudelluara, Suriye yemin tanrıçası İshar'a ve Kubaba'nın yanı sıra Mezopotamya'nın bilgelik tanrısı Ea ve ölüm tanrısı Ugur'da sayılabilir. Tek bir tarikatı paylaşan ikili veya çifte tanrılar da Hurrililer için tipiktir. Örneğin Hebat ve oğlu Sarrum'a, ikili Hebat-Sarruma'yı oluşturdu. Hurrililer, efsanelerinin Mezopotamya ve Suriye etkilerinin açık olduğu edebi açıklamalarını yaptılar. En önemli mitler, Ugaritik paralel olan Kumarbi döngüsünü oluşturur. Baal döngüsü, Ugaritik hava durumu tanrısı Baal'ın nasıl tanrıların hükümdarı olduğunu anlatır. Benzer şekilde Kumarbi döngüsü, Tessup'un gücünü nasıl kazandığını ve sağlamlaştırdığını anlatıyor. Döngü, Tessup'un doğumunu ve doğumunu kaybetmeden önce tanrıların krallarının birbirini izleyen krallarının ve onların savaşlarının hızla anlatıldığı cennetin krallığı mitiyle başlar. Ayrıca geçici olarak tanrıların kralı olarak atanan ancak ilahi sunuları ihmal eden koruyucu tanrı efsanesi de vardır. Maalesef mitlerin çoğu yalnızca parçalar halinde aktarılıyor. Bu döngü Hesiodos'un Theogania Sindea anlatılan Yunan tanrıları hakkındaki mitlerin kaynağı olabilir. Efsanelere ek olarak Appu ve iki oğlunun tarihi, yanlış ve doğru ve güneş tanrısı ve ineğin hikayesi gibi anlatılar ve efsaneler de vardır. Her iki efsanede de güneş tanrısı genç bir adam olarak görünür. Bu kategoride kahramanlık destanlarının izleri var. Hurrililer dünyaya cennet muamelesi yaptılar. Ancak bunlar antropomorfik tanrılar olarak tasvir edilmediler. Yaratılışından bu yana dünya ve cennete bakır bir orakla birbirinden ayırması amaçlanan dev Ubelluri'nin omuzlarına yaslanmışlardı. Yazılı kayanın kabartmalarında yeryüzünde ayakta duran iki boğa adamı göğü kaldırmıştır. Hurrililer
tanrılarına tapındıkları tapınaklar ve mabetler inşa ettiler. Tütsü brülörleri ve sunulan tabaklar gibi kült aletlerini ve Tesub'un silahları ve Hebat'ın yatağı gibi ilahi sembolleri tanrılaştırdılar. Tanrıların resimleri temizlendi, mesedildi ve giydirildi. Hurri tanrılarının Mezopotamya dininde veya eski Mısır dininde olduğu gibi belirli ev tapınakları olmadığı görülüyor. Bazı önemli kült merkezleri Kizzuvatna'daki Kummanni ve Hitit yazlı kayağıydı. Harran en azından sonradan ay tanrısı için dini bir merkez olduğunu ve Şauska önemli tapınağı vardı. Milattan önce 3000 yılın sonlarında Urkeş'te bir Nergal tapınağı inşa edildi. Kahat kasabası, Mitanni krallığında dini bir merkezdi. Büyü, dini uygulamanın önemli bir parçasıydı. Yağmur ritüellerinin özellikle önemli bir rolü vardı. Hurri, büyülü uygulamaları genellikle Mezopotamya uygulamalarına çok benzer ve bu, hepatoskopinin önemli bir rol oynadığı Hurri kehanet uygulamaları için de geçerlidir. Milattan önce 1350 yılında Mitanni, Mısır, Hatti Krallığı, Babil ve Asur'la birlikte Büyük Güçler Kulübü'ne dahil edilecek kadar güçlüydü. Bununla birlikte milattan önce 14. yüzyıldan başlayarak Asur kralı 1. Asur, Uballit önemli toprakları ilhak ettiği için Asur akınları Mitanni krallığını zayıflattı. Mitanni krallığı arasındaki veraset anlaşmazlıkları krallığın zorluklarını artırdı ve bu birlik eksikliği Mitanni'yi nüfusun büyük bir bölümünü sınır dışı eden ve onların yerine Hititlileri geçiren kralları 1. Şuppiluluma yönetimindeki Hititler için kolay bir av haline getirdi. Asur kralı 1. Adad Nirari bölgeyi ele geçirdi ve yine nüfusun kesimlerini sürgün ederek onları Asur tebaasıyla değiştirdi. Mitanni, Adad Nirari'nin oğlu 1. Şalmaneser döneminde Mitanni kralı 2. Şattuara, M.Ö. 1250 civarında Ahlamu olarak bilinen göçebe bir kabilenin yardımıyla Asur'a isyan ettiğinde daha da küçüldü. Şattuara'nın kuvvetleri iyi organize edilmiş, tamamen silahlanmış ve Asur ordusunun su kaynağını etkin bir şekilde kesmek ve yiyecek arama girişimlerini ciddi şekilde engellemek için tüm dağ geçitlerini ve su kuyularını işgal etmişti. Buna rağmen aç ve susuz Şalmaneser'in ordusu ezici bir zafer kazandı. Kayıtlarda 14.400 erkeği öldürdüğünü ve hayatta kalanların kör edilip götürüldüğünü iddia ediyor. Yazıtları 9 müstahkem tapınağın fethinden bahseder. 180 Hurri şehri moloz yığınlarına dönüştürüldü ve Şalmaneser Hititlerin ordularını ve müttefikleri Ahlamu'yu koyun gibi katletti. Taidu'dan Eridu'ya kadar olan şehirler, bugün Kuzey Irak'ı Suriye üzerinden kapsayan bir bölge ve ayrıca Kaşiyari Dağı'nın Eluhat şehrine kadar uzanan tüm bölgesi ele geçirildi. Fethedilen bölgelerin nüfusunun büyük bir kısmı köleliğe satıldı ve sınır dışı edildi. Şalmaneser'in oğlu Tukulti Ninurta 1245'te Nihriva'da Hititlileri yenerek bölgedeki kontrollerine son verdi ve Mitanni'yi tamamen Asur İmparatorluğu'na dahil etti. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarih bilgisi için abone olmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.